Herkese merhaba. Öncelikle yeni ve heyecanlı bir gelişmeden sizi haberdar etmek istiyorum. Biliyorsunuz kanalımızda her pazar sabahı Amerika'ya iltica başvuruları hakkında videolar yayınlıyorum. Ve bu iltica videolarıma ek olarak yeni bir seri başlatıyorum. Artık her çarşamba akşamı Amerika'da evliliğe dayalı yeşil kart başvuruları hakkında bilgiler içeren videolar paylaşacağım. Bu konuyla ilgili çekmemi istediğiniz video başlıkları ya da yanıtlamamı istediğiniz sorular varsa lütfen bu videonun altına düşüncelerinizi yazın. Bu ilk videomuzda bir ABD vatandaşı ile evliliğe dayalı yeşil kart başvuruları üzerine genel bilgiler vereceğim. Şimdi bu başvurular iki yolla oluyor. Birincisi, eğer başvuran yabancı uyruklu kişi olarak siz Amerika sınırları içerisindeyseniz burada USCIS yani Amerika Birleşik Devletleri Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri ofisine başvuru yapıyorsunuz. Eğer Amerika dışındaysanız Amerika elçiliğinden bu işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu videoda ABD içerisinde yapılan yeşil kart başvurularından bahsedeceğim. Eğer ABD'de birlikte olduğunuz birisi varsa, bu kişi ABD vatandaşı ise ve onunla evlenmeye karar verdiyseniz, öncelikle tebrikler. Belirli koşullar altında yeşil kart için başvuru yapabiliyorsunuz. Bu videoda ilerlemeden önce şunu belirtmemde çok büyük fayda var. O da şu arkadaşlar. Yaşadığınız ilişkinin gerçek ilişki olması lazım. Asla ve asla sahte evlilikle yeşil karta başvurmayı tavsiye etmiyorum. Lütfen bu aklınızda olsun. Hatta Amerika'ya gelince bazı insanlardan sahte evlilikle yeşil kart alınır, bu çok kolay bir yol şeklinde yanlış yönlendirmeler duyabilirsiniz. Lütfen bu ifadelere kulak asmayın ve böyle bir stratejiden uzak durun. Evet, diyelim Amerika vatandaşı olan sevgilinizle evlendiniz. Sonraki süreçte peki sizi neler bekliyor? ABD'de heteroseksüel evlilik yapanlar da eşcinsel evlilik yapanlar da yeşil karta başvurabiliyor. Prosedür açısından hiçbir fark yok. Lezbiyen, gay, biseksüel, trans hangi kimliğe sahip olursanız olun yapacağınız evlilik yasal olacaktır ve bu sayede de yeşil karta başvurabileceksiniz. İlişkinizin gerçek olmasından sonraki ikinci en önemli husus da ABD'ye yasal girişinizin olması. Örnek verirsem ABD'ye öğrenci, turist ya da başka herhangi bir vize ile giriş yapmış olmanız lazım ki burada evliliğe dayalı yeşil karta başvurabilin. Diyelim ki Meksika sınırından vizesiz Amerika'ya giriş yaptınız. Sonrasında burada birisiyle tanışıp evlenip yeşil karta bu yolla başvurdunuz. O zaman bu prosedürü Amerika içerisinde başlatabiliyorsunuz. Evet, ancak sonunda Türkiye'ye gidip oradaki elçilikten bu işlemin son kısmını bitirmeniz gerekiyor. Bu videoda Amerika'ya yasal girmiş kişilerin başvuruları nasıl ilerliyor bu konularda bilgi vereceğim. J1 denilen Work and Travel vizesi ile çok sayıda kişi Amerika'ya geliyor. Bu vize ile ilgili de önemli bir detay var. Şimdi ondan size bahsedeceğim. Şayet bu vize ile Amerika'ya giriş yaptıysanız vizenizde 2 yıl Türkiye'de kalma kuralı olabilir. Her J vizesi o kurala tabi değildir tabii ki. Şimdi yeşil kart başvurusu yapabilmek için o kurala tabi olmamanız veya o zorunluluğu kaldırtmış olmanız gerekmektedir. Bu arada Türkiye'de veya Amerika'da evlenmiş olabilirsiniz. Hiç fark etmez arkadaşlar. Önemli olan sizin yasal olarak evli olmanızdır. Şimdi evlilik dosyalarında 4 ayrı başvuru yapılıyor. Birincisi, I-130 denen ABD vatandaşı eşin yabancı uyruklu eşi için doldurduğu dilekçe. Bu dilekçe öncelikle ABD vatandaşı olan eşin ABD vatandaşı olduğunu kanıtlamak için. Amerika'da doğduğunu ya da sonradan vatandaş olduğunu gösteriyoruz. Ayrıca evlenmekte özgür olduğunu, kendisinin ve evleneceği kişinin o an başka bir evliliği olmadığını gösteriyoruz. Evliliğin gerçek bir aşk evliliği olduğunu, yani
yeşil kart için evlenilmediğinin altını çiziyoruz. I-130 dilekçesinin ana amaçları işte bunlar arkadaşlar. Buna ek olarak yabancı uyruklu başvuran kişi de I-485 denen yeşil kart başvuru formunu dolduruyor. Bu uzun bir form arkadaşlar. Zaten avukatla çalışırsanız bütün bunları avukatınız dolduruyor. Sizin doldurmanıza gerek yok. Biz bütün bu formları müvekkillerimiz için dolduruyoruz. Yeşil karta başvuru formunda şunları söylüyoruz. Benim ABD'ye yasal girişim var. ABD vatandaşıyla evliyim ve ABD'de kalıcı oturma izni almaya uygunum. Şimdi burada şunu söyleyeyim. Eğer eşlerden bir tanesi daha önceden evlenmiş ve boşanmış ise bir kere öncelikle boşanma durumunun yasal olarak kesinleşmiş olması lazım. Yeşil kart başvurularında kesinlik kazanmış mahkeme kararlarını kullanıyoruz. Bunlar eğer Türkçe ise İngilizceye çevirtiyoruz. Yok eğer İngilizce ise o şekilde kullanıyoruz. Ama kesinleşmiş mahkeme kararı olması gerekiyor. Bunu tekrar vurguluyorum. Amerikalı birisiyle evliliğe dayanan yeşil kart başvurularında şu iki hususa değinmekte büyük fayda var. Birincisi, bazen insanlar ABD'ye turist olarak gelip statü dışında kalıp çok uzun yıllar burada yaşamış olabiliyor. Buna overstay diyoruz. Overstay yapmak bir ABD'li ile evliliğe dayanan yeşil kart başvurusuna engel teşkil etmiyor. Bu aklınızda olsun. Örnek vereyim, 2018 yılında ABD'ye turist olarak gelmiş birisi. 6 aylık verilen turist olarak kalma izni bitmiş ama burada kalmaya devam etmiş. ABD dışına hiç çıkmamış, herhangi bir göçmenlik polisine yakalanmamış ve hakkında ülkeden atılma kararı da yok. 2020'de bu kişi birisiyle tanışıyor, 2021'de evleniyorlar ve yeşil kartına bu yolla başvurmaya hak kazanıyor. Kısacası ABD'de statüsüz yaşamış olmak bu yolla yapılan yeşil kart başvurusuna engel teşkil etmiyor. İkincisi de şu, yabancı uyruklu kişi ABD'de çalışma izni olmadan çalışmış olabiliyor. Amerikalı biriyle evlilikten dolayı yapılan yeşil kart başvurularında çalışma izni olmadan yapılan çalışmanın olumsuz etkisi genel olarak olmuyor. Ancak bu durumu göçmenlik avukatınızla konuşmanızda çok büyük fayda var. Mutlaka avukatınızla açık olun ve bunları konuşun. İkinci olarak eğer geçmişinizde göçmenlik statünüzü ihlal etmişseniz bu durumların yeşil kart başvurunuza olumsuz etkisi olabilir. O yüzden bunları da göçmenlik avukatınızla detaylı ve açık bir şekilde konuşmanızda çok büyük fayda var. Her hafta bu konu hakkında yeni videolar yayınlamak istiyorum. Eğer siz de benim bu serime devam etmemi istiyorsanız bu videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Yeni videolarımızı kaçırmamak için de kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Eğer evliliğe dayalı yeşil kart sahibi olma süreciyle ilgili sorularınız varsa bu videonun altına yorumlar kısmına yapabilirsiniz. Sorularınızı çoğunlukla bir sonraki videolarda açıklamaya çalışıyorum. Ayrıca ben Instagram'dan da sık sık kısa videolar yayınlıyorum sorularınıza cevap verme amaçlı. Instagram'dan da beni takipte kalırsanız çok mutlu olurum. Her zamanki gibi bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim ve bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşça kalın.